Şu anda başladı zaten. So you arrive in the midst of the action here. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldin diyoruz. First of all, welcome to Turkey. Thank you. Daha önce gelip gelmediğini öğreneceğiz. Have you ever been in Turkey before? And if yes, what do you think? What was your experiences? Oh, this is my third visit to Turkey, and I love the country. I love the people, the weather, the food. It's a wonderful country. Türkiye'ye üçüncü gelişim ve hava, yemek, Türkiye'yi her şeyiyle çok beğendim. Türkiye muhteşem bir ülke diyor. Senden ne zaman çalışmaya başladınız? Sendeki göreviniz neydi? When did you start to work at CERN and what was your duties? What were you doing there? So I worked at CERN for 19 years, and my job there was first to I was participating first in an experiment, so I was running an experiment that was already in progress, and then I helped build a new experiment and build a new detector, and I also participated in the discovery of the Higgs boson, and then the last 3 years where I was working at CERN, I was working with the communication group and writing blogs for CERN to explain what kind of physics we're doing there. Yaklaşık 19 yıl boyunca CERN'de çalıştı. İlk başladığı yıllarda dedektörler üzerine çalışıyordu. Uzun süre orada büyük makineler, dedektörlerle çalıştı. Daha sonra da Higgs bozonunun bulunduğu sıralar yaptığı çalışmalarla bu keşfe katkıda bulunmuş oldu. Son 3 yıldır da CERN'le ilgili Communication departmanında çalışıyor ve bu şekilde CERN'le ilgili bloglar yazıp bütün dünyaya duyurmaya çalışıyor. Benim diğer sorum, o kadınlar, biraz da kadınlarla ilgili bir soru olacak. Nobel Barış Ödülü alan fizikçilerin sayısı, kadın böyle fizikçinin sayısı yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 hatırlıyorum. Bir sorun bu, bunu nasıl böyle değerlendiriyor? Diğer bir sorun ise CERN'de çalışan bilim bölümü insanların %20'sini çok düşük bir sayı kadınlardan oluşmaktadır. Bunu nasıl değerlendiriyor? Okay, so you know the Nobel Prize in Physics. We cannot see many women in the area, so there is I think 2 Nobel Prizes in. In fact, there is a third one now. Third one now? Donna Strickland. She got the Nobel Prize, the last one, last year in 2018. And she's a Canadian woman. She was working with high energy laser. And she was the third woman to receive the Nobel Prize. But you're yüksek right. enerjili lazer üzerine üçüncü bir kadın var Nobel ödüllü. So that's nice. This is the third one. But he is asking also. You mentioned that at CERN the woman participated in this area is like 20%. Yeah. Yeah. So he is asking why the woman in this area it's Yes. just that less. There are not many women in physics, but there are not many women in so many other areas in life, be it in politics, in being doctors, or being in all sorts of fields. And the reason for that is simply sexism. Our society is sexist, and there are those misconceptions that women are not equivalent to men, and therefore women are not allowed to take all sorts of careers, and in science it's particularly strong. People think that this is for men, but nobody has ever used their genitals to fix a problem, you know. You don't need to be a man to be a scientist. Biraz bu toplum aslında bu sadece fizikte değil, baktığınız zaman bütün alanlarda kadınların sayısının az olduğunu görüyorsunuz. Diğer alanlarda da mühendislik ya da doktorluk. Bunun sebebi aslında bütün toplumdaki cinsiyetçilik. Yani toplumlarda sanki erkek daha güçlü, erkek yapabilir algısı daha fazla olduğu için bu genele yayılmış aslında bir problem. Yani bunu bütün alanlarda görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi toplumların cinsiyetçi bakış açısı. Kendisi de aslında buna epey karşı ve buna gerçek ölçüde tepki gösteriyor. O yüzden aslında kadınların sesini duyurması çok güzel bu anlamda. Sendeki çalışmaları bilen, onun içinde olan yönetici durumunda bir insansınız. Bu sendeki oradan herhalde emekli olduğunu hatırlıyorum.
Şimdiki CERN'deki çalışmalarla ilgili kendisinin arzusu, dileği nedir? Bir de kendisinin genelde hayali, arzusu nedir? Birisi CERN'deki çalışmayla ilgili hayali, yani önümüzdeki dileği, evet. evet. Diğerisi bireysel olarak Evet. genel anlamda. Okay, so the question is your future thoughts, your imagines about first CERN, because I think you are retired, but now the experiment will be going on for many years maybe. So what's your expectation? What do you imagine from CERN side will be found or explored during the next year? And apart from this, also in your life, what is your expectations, imagines for your future? Okay. So at CERN there's lots of effort to find new particles, because right now we have found all the particles that allow us to understand what is called visible matter. But we understand at this point only 5% of the matter that is contained in the universe. 95% of the content of the universe is in two forms of matter, dark matter and dark energy, and we know nothing about those things. We see that they're there, we feel their effects through gravitational effects, but we don't know where they come from. So we have only understood 5% of the content of the universe. So we know that we need to find new things to explain more about the universe in which we live. And so we're hoping to find something that will help us understand what could that be. What is this dark matter made of? Will it be found at CERN? It looks difficult right now. Will it be found at other experiments? That's also possible. There are lots of experiments where we're looking for dark matter. So we're hoping that we will find new clues that will help us understand what is there. But it's difficult. We're looking and working very hard, but it's difficult to find something new at this point. Okay, so first I will explain this and then I will ask again from your point. Bu noktada CERN'deki yapılan çalışmaların geleceğiyle ilgili şöyle bir umudu ve beklentisi var. Şu an biz aslında yaptığımız çalışmalarla evrenin sadece %5'ini anlayabildik. Yani madde dünyası, görünür algılanabilir dünyayı keşfettik diyelim. Ama hala evrenin anlamaya çalıştığımız %95'lik bir kısmı var ve bunu da karanlık madde, karanlık enerji dediğimiz diğer enerji ve madde oluşturuyor. Karanlık dememizin sebebi de aslında ışık yaymadığından dolayı kaynaklanıyor ve bunun kütle çekimsel etkilerinden dolayı aslında evrende var olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalar neticesinde özellikle CERN'de devam eden bu çalışmalarda karanlık madde parçacığına dair izler bulunabilir. Ve karanlık madde parçacığını bulabilirsek eğer CERN'de, bu başka deneylerde de bulunabilir aynı zamanda, ama CERN'de bunu bulabilirsek gerçekten bundan sonraki fiziğe çok büyük katkısı olacak, evreni çok daha iyi anlama şansımız olacak. And to answer your second part, for myself, my new project, I've been, so I did this project of writing a book, popular science book, which is now translated into Turkish. And it explains what we are doing at CERN, not only the physics, and it explains it for anybody who is curious and wants to know a little bit more about what's happening at CERN, but it also explains how the large experiments work, the questions of diversity and the lack of women in physics. And I also talk about the benefits of fundamental research and how it has changed our lives. So there are all sorts of, not only the physics, but also the sociology of it. One other thing that I mentioned in my book is the story of Mileva Maric-Einstein, the first wife of Albert Einstein. And even though he never spoke about that, but they always work as a collaboration. They were collaborating as physicists. She was trained as a physicist like him, and just about everything he did with her, but he never gave her credit. So my next project is to make a film about Mileva Maric-Einstein to tell her story. Öncelikle kendisinin gösterdiği gibi yazdığı bir kitap var. İngilizceden Türkçe'ye yeni çevrildi, yeni çıktı bu kitap. Herkes İçin Parçacık Fiziği.
Ama bu kitap sadece fiziği, bilimi anlatan ya da CERN'deki çalışmaları anlatan bir kitap değil. Aynı zamanda sosyolojik bir kitap. Kadının bu alandaki yeri, çalışmaları çok kapsamlı bir kitap. Ve aynı zamanda kitabın içeriğinde şuna da değinmiş. Einstein zamanında, Einstein döneminde eşiyle birlikte yaşadığı dönemde eşinin aslında ne kadar geri planda kaldığı ve çok fazla onun Einstein'in devamlı yanında olmasına rağmen çok fazla göz önüne çıkmadığından açıkçası yakalanıyor ve hayali o dönemde Mileva ile ilgili, onun o dönemki hayatıyla ilgili bir film yapmak, film projesi üstünde çalışmak. Böyle bir amacı var. Benim de zaten sorum bu kitabın üzerine olacaktı. Evet. Kendisi. Zaten evet. Evet. Yoksa ne soracaktım? Şimdi en son bir şekilde benim unuttuğum veya kendisinin önemli bulduğu bir şey olacak mı? Açıklaması, vurgulamak istediği bir konu. Yani benim gözden kaçırdığım. Okay, so if there is something he forget to ask but you really want to say and define, and if there is something you want to ask your opinions, or is there something really you want to say? I want to say, so for all the people who are curious about research and how we do it, I really encourage you to read the book. It's written for people who don't have a background in science and there is no mathematics in it. And so I hope people will understand the big questions of what we are doing at CERN and see how important doing research and having also a scientific approach to things. So it's a bit unfortunate that in the world now there is more and more populism and people don't look at the facts, but they take just things without checking. And so that's what we do in science. We try to base our opinions on facts. So I hope that you will see how important that is through my book, and that it will also encourage lots of women and young people to go into science, or just to pursue their dreams and opening your mind about something that is less well known. Bu noktada da aslında yazdığı kitap sadece fizikçiler için değil, herkes için, yani matematik bilmesine de gerek yok. Hiçbir şey bilmeyebilir ama konuya ilgisi varsa, bu tarz çalışmalar hakkında bilim nasıl yapıldığı ya da birlikte nasıl çalışıldığı, CERN'de böyle bir deneyde bu kadar insan bir arada nasıl bu kadar özverili ve başarılı çalışıyor. Yani aslında her alanda, yaşadığınız her alana katkı sağlayacak bir kitap. O yüzden özellikle kitabı vurgulamak ve okuyan herkese çok büyük katkıları olacağı düşüncesiyle ısrarla herkesin okumasını istiyor. Bu konuda kesinlikle ben de kendisiyle hemfikirim. Çok güzel bir çalışma ve o da bunu olabildiğince insanlığa yararlı olduğu düşüncesiyle yaymak istiyor. Bu güzel röportaj için teşekkür ederiz. Okay, thanks a lot for this nice interview. Thank you for the translation, thank you for great